Bugün yanımda MasterChef'in renkli karakterlerinden Tahsin Küçük var. Merhabalar. Tahsin nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim bu arada, kırmadın, geldin. Estağfurullah. Aracı dostumuz sağlam. İlk duyduğum gibi zaten kıramazdım. Çok da mutlu oldum aslında gelmekte. Hanzade'yi de gördüm bu arada. Çok da keyifli bir sohbet olmuş. Umarım siz de bugün sohbetimden keyif alırsınız. Teşekkür ederim. Dediğin gibi Gizem'e çok teşekkür etmemiz lazım. Böyle güzel insanları hep bir araya getiriyor. Sağ olsun. Ben de kiminle tanıştırırsa beni hep böyle onlara hayranlıkla bakmışımdır. Sen de onlardan birisin. Ya, estağfurullah, çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Gizem benim hayatıma ilk dokunan isimdir bu arada. Yani ben ilk yıl 2010 kaçtı acaba? 2014 falan da 17 yaşındaydım. Böyle daha kolay olacak. 17 yaşında ilk yemek yarışmasına katıldım. Yarışmanın aslında yapımcısıydı Acun Medya'da. Çok keyifli bir süreçte, tanışma sürecimizde. Benim hayatıma dokunmuştu. Yani babamı yarışmaya ikna etmiştir. Ailevi olaylarıma kadar girmişliği vardır aslında Gizem'in. Nasıl karar vermiştin? 17 yaşında büyük bir adım. Ya onun bir çılgınlık olmuştu. O zaman Ramazan'dı. Hiç unutmuyorum. Balkonda, sıcaktan balkonda yatıyordum. Esiyor diye. O ara bilgisayarı elime almıştım. Acun Medya, yani TV8'i yeni almıştı Acun Bey. Yani onu hatırlıyorum. Ve bunun Türk dışı formatının yani yakında Türkiye'de yapılacak diye teaser dönüyordu. Dedim ki şuna bir başvurayım. Bir de o zamanlar böyle mutfağa çok sık giriyordum, ediyordum. Hani böyle ne olabilir ki en fazla deyip internet sitesinden başvurdum. Sonrasında formu doldururken 2 kere onay kısmına tıklamışım. Onay alınamadı gibi bir yazıyla karşılaştım. Dedim ki 7 sayfada bir şey. Bir daha dedim ebedi ben bunu doldurmayla uğraşamam dedim. Çıktım sayfadan. Meğersem ilki onaylanmış, ikincisinde onaylanmamış. Boş bir sayfayı enterladığım için herhalde. Ardından beni aradılar. O zaman ev telefonunu aramışlardı. Ben dershaneye gidiyordum, geliyordum falan. İmam Hatip'te okurken Kur'an tutmayı bırakıp kamera karşısında tava tutmaya gibi bir serüven oldu. Yani bir garip serüvendi ama çok keyif almıştım her aşamasından. Yani büyük bir, ve ilk İstanbul'a da hatta öyle geldim falan böyle. Bayağı garipti. Taksim Meydan'da kalmıştım. Bir garip bir dünya. Dedim burada bir hayat var, bir şey var. Tahsin bunun için daha fazla çabalamalıyım. Bu çekirdekten çıkıp daha çok iyi işler yapabilirim mi? Özgüven aşılayan ilk adım orasıdır yani. İstanbul'dan önce neredeydin Tahsin? Kocaeli'deydim. Kocaeli ailemin de şu an yaşadığı yer. Aslen Trabzonluyum ama doğma büyüme Kocaeli'liyim. İzmit'te böyle küçük, daha böyle her şeyi elinizin altında bulduğunuz aslında minyatür bir İstanbul gibi ya. Ama burası daha keyifliymiş. Ne kadar trafikçili olsa da. Gelince fark ettim. Hem iş imkanı olarak hem de aslında gastronominin bir karşılığı olduğunu ben burada gördüm. Yani çünkü gastronomiye okuma kararını da yarışmadan sonra almıştım. Sonrasında da okulu okurken böyle burada bunun karşılığı var. Kocaeli'de daha fazla ilk sene çünkü git gel yaptım Kocaeli'den İstanbul'da Okan Üniversitesi'nde okudum. Oraya git gel yapıyordum. Dedim ki ben buraya yerleşeyim. Burada ekmek pasta büyük. Evet yorulacağım Tahsin ama en azından biraz daha böyle mesleğinin karşılığını bilen. Çünkü teyzem gastronomi okuyacağım. Ya sağlıkçı olacak oğlum dedi. Gastronomiyi gastritle bağdaştırdığı için. O yüzden yani sonra böyle onları ikna etme aşaması vesaire derken iyi yerlere geldim yani. Bu biraz şey gibi orada. O arkadaşım da Kocaeliliydi. İşte Martı'nın kurucusu Alper. Evet. Alper Öktem'in annesi de Alper'e Kolombiya Üniversitesi'ne gitmek istediğini söyleyince ya oğlum ben seni Amerika'ya gideceksin zannediyordum diye öyle bir şey olmuş. Gibi yani öyle bilmiyorlar çünkü aşçı olacağım dedim amcam döndü işte yemek yapman için okul okumana mı gerek var al tavayı tencereyi eline gir mutfağa demişlerdi yani hepsi aslında yani çok şey yapmak istemem ama çok da hoşuma gidiyor böyle konuşan herkesin beni havai fişeklerle Kocaeli'ye döndüğümde karşılaması çok böyle aslında bir ben buradayım demenin bir yoluydu benim için. O yüzden bu yolda Kesinlikle. ilerlediğim için çok mutluyum açıkçası. Kesinlikle. O ilginç aslında gastronomi senin için kendi tanıdığın Kocaeli tayfasına kendini gösterme yolu olmuş. Ya keyifliydi ya yani her aşaması okurken de çok aktif çalışmak zorunda kaldım. Çünkü babama bunu anlatabilmek aslında birinci sınıf öğrencisine matematik anlatmak gibi bir şeydi benim için. Yani hani çarpma işaretini çarpı koyarak anlatmak vardır. Yani hakikaten öyleydi. Yani çünkü baba İstanbul'a gideceğim büyük hani şey gibi yani şu çok basit bir düşünce ama orospu olacağım zannediyor herhalde. Yani kötü yola düşeceğim zannediyordu. Çok amiyane kullandım bu lafı ama öyle zannediyor İstanbul şöhreti Allah'ım olmaz hani gibi. Hatta ilk Verfına zamanı bildiğimiz o en meşhur telekomünikasyon reklam söyleyebilirim gerçi çok reklam olacağından değil Turkcell. Selecan teklifi geldi bana. Sarışın bıcır bıcır kıvırcık saçlıydım bir de o zaman böyle. Bir tatlı Selecan olur mu sende? Hiç de ergen bir Selecan'dım. O zaman günlerimi çok hatırlamak istemiyorum. Çirkindim ama kendimce tabii. Ama yani babam hayır saçmalama falan deyip taklit edilsen taklit edilecek duruma düşersin gibi böyle bir çok Yeşilçam. Bir Kurtlar Vadisi vardı yani. Gibi bir bakış açısıyla bakıyorlardı hayata ama
Bir şekilde böyle başardıkça da ikna oldular. Artık böyle yani Tahsin o yapıyorsa bir şekilde vardır bir karşılığı deyip umursamaz mı diyeyim, güven mi diyeyim bir hale geldiler. Her şeyi de bende denemişler. Şimdi sarışın bir çocuk ailede bembeyaz ilk defa görüyorlar falan. Ya halam okuyor bir tane TRT1'de bu çiftçi tulumlu bir amca var ya o şey demiş işte tüysüz fare çocuk kolunun altına sürerseniz büyüktüğü zaman kıl çıkmaz falan badireler. Yani neden ben kundaktayken benim koltuğumun altına tüysüz fare sürülüyor? Hani böyle şey. Sonra benden normal bir birey olmamı bekliyorlar ya işin komik tarafı o. Böyle olacaktım. Bunu beklenemez bir şeydi bu yani. Babana anlatırken yani ilk başta söylediğinde ben hani gastronomi okumak istiyorum, aşçı olmak, şef olmak istiyorum dediğinde ilk tepkisi neydi? Ailede ben görmedim yani bütün 11 kardeşler bu arada. O 11 kardeşin içinde aslında eğitime en önem veren kişilerden biridir babam. O konuda da hiç hakkını yiyemem. Ama hani onlar için eğitim biraz daha böyle mühendislik, doktor gibi ya. Hani okunabilir bir bölüm olduğunu anlatmak aslında okuduktan sonra kazanabilecek paraları göstererek oldu. Dedim ki Kesinlikle. bak baba bu kişiler böyle okumuş ve bak bu paraları kazanıyorlar. Hani sen bunun için direksiyon sallıyorsun, yolda izlesin, geceyen gündüzün birbirine karışıyor gibi. Bu şekilde ikna ettim. Sonra dedi ki ha evet bu bir kol. Ki abim de benden önce aslında üniversiteye atılıp bilgisayar mühendisliği okuyordu o dönem. O da böyle araştırmacı bir kişi olduğu için babamı zaten bunu hazırlamıştı. Biraz da böyle abimin desteğiyle birlikte ikna ettik. Çok da böyle absürt bakmadı ama babam için işte eğitim şey ya hani soba sıcaktır ama sen bunu o sobaya elleyerek öğreneceksin gibi bir sistemi vardı. Ama ilk kazandığım parayı babam eve klozet yaptırıp üstüne de bak şimdi senin paranı nasıl sıçıyorum diye bana hayat dersi vermiş bir adam. Hani çok komik cringe şeyler yaşadım ama baktığında iyi ki de olmuş dediğim. Hani bugün iyi ki o babanın evladı olduğumu dediğim çok güzel nüansları var hayatımda. Ya özellikle MasterChef'in canlı yayın finalinde belki bazen böyle kamyon şoförü ki diye düşünülebilecek pozisyondaki bir adamın gözleri dolu dolu anneme iyi ki bana böyle bir evlat nasip etmişsin dediğini bildiğimde ve gördüğümde yani hala konuşurken tüylerim diken diken oluyor. O yüzden çok mutluyum öyle bir ailede olduğum için. İyi ki böyle şekilde yetiştirilmiş bugünlere gelmişim yani. Bu arada ben mesela kendi ailemden ya da arkadaşlarımın ailesini dinledikçe şunu fark ediyorum Tahsin. Hani mesela çocuğa farklı bir dünya gösteriyorlar. Hani böyle onu zorlayan, ona biraz baskı yapan, yaptığı başarıları böyle küçük düşüren ama aslında içlerinde yaşadıkları dünyada inanılmaz gururlular. Yani işte o mesela babanın gözlerinin dolması bile aslında onu gösteriyor. Belki seni zorlamak istedi, bir şey yapmak istedi. Bir de her zaman şurada kırılıyorlar. Ya bundan para kazandığını görünce kesinlikle kırılıyorlar. Kesinlikle kırılıyorlar. Ya zaten hep şey bir insan yani hayalim şeydi hep yani ben kendimi rahat bir pozisyona sokayım. Önce onları bu zorlu süreci atlatmalarına destek olayım ki ilk kazandığım bu yani yarışmadan çıktıktan sonra reklam gelirlerini ilk kazandığım şey onların etrafını güzelleştirmeyle başladım aslında. Yani babamlar şimdi lojistik ve ticaretle uğraştıkları için araba fiyatları güncel olarak çıkıp arttığı bir günü tutmadığı için falan annemin koluna sürekli bilezik alıp ertesi ay bozdurup araba alıp sonraki kredi borcuna girip böyle bir serüven. Annem kolunda böyle bol bol bileziğe hasret büyümüş. Hani zaten sever o kadın Karadeniz kadını hani bileziği seviyor. Babam da bir yandan da hep zorla bela çalışmış. Hani sadece şoförlükte kalmamış. İşte lastik taşıdığı zaman arabanın arkasından lastik boşaltmış. Her işe eline atmış bir adam. Çiftçi ailede büyümüş falan. Hani o yüzden böyle bak baba bak bu kolay da hani evet belki emek çok para kazanılıyor falan ama belki bir tık daha emeğin karşılığından fazla para kazandığını hissettiğinde bak baba artık bunu bu kadar zahmetli yapmak zorunda değilsin hissettirmeye başladığımda ben daha çok mutlu oldum aslında. Çünkü onlara bak böyle de bir hayat var. Daha iyi bir arabaya binebilirsin. Artık hafta sonları çalışmak zorunda değilsini hissettiklerinde ben daha da mutlu oldum açıkçası. Bir de şey öğretmesi daha güzeldi. Şimdi yaş geçtikçe kazık yiyoruz ya. Yani her yediğimiz kazık aslında biz büyüdükçe boyutu da büyümeye başlıyor yani. O biraz can sıkıyordu. Beni buna alıştırdı aslında babam. Dedi ki bak hayat böyle bir yer. Hani daha neler çıkacak karşına. Güvenme dedi. Ben biraz işte saf salak mı diyeyim kendime. Hep güvenmeyi seçtim bu yaşıma kadar ama bir noktada hala yaşaya öğreniyoruz aslında. Tabii. Bir de güvenmenin de açtığı kapılar, açtığı yollar oluyor. Ondan dolayı onunla ilgili bir araştırma okumuştum. Hiç güvenmeden ilerlemek de aslında insanın tam potansiyeline ulaşmasını engelliyor. Evet. Mesela benim ikiz kardeşim var. Apayrı insanlarız. Mesela ben daha çok güvenmeyi, daha çok risk almayı seven birisiyim. O hiç risk almayı sevmez, hiç kimseye güvenmez. O mesela kendi dünyasında sürekli devam eden bir emekli dayı hayatı yaşıyor yani. Ama ben de bir sürü güzel insanlar topladım. Yani işte aynısı abimle biz.
Yani abim daha böyle mühendis. Net maaşı belli. Akşam evine gidip sabah işine giden. Hani dümdüz. 3 ay sonraki tatilini ayarlar. Tabii net, yani yaz tatili planlı. Her şeyi planlı yaşar. Bense babam ona verirdi harçlık. Bana da aynı harçlığı verirdi. Düşün, yaş farkı olmamıza rağmen. Abimi onun bir ay sonra ne kadar cebinde 100 lirası kenarda olurdu mutlaka. O zamanın ekonomisinden bahsediyorum bu arada. 100 lira bir karşılığı vardı çünkü. Doğru. Yani, ama bana sorardı babam, ertesi günü param biter. Ben aç gebereceğimi bilsem o beğendiğim ayakkabı gider alırdım. Umurumda olmaz. Çingen hayatı gibi hayat yaşardım. Yani bu ambiyane bir tabir oldu ama gerçekten yani yarın, aman yarın ola kim ola ki der, öyle yaşardım. Mutluyum. Ha, üzüldüm mü üzüldüm. Bir tırnak yediğim stresten günler olmuyor mu? Hala Tabii. oluyor bu arada. Tabii ki. Ama kuyruğumu da dik tutarım. Bir şeye ihtiyacım var mı? Yok. Açlıktan gebersem de evin içinde yok. Satarım televizyonu, öderim kiramı, derdim değil yani. Peki Tahsin, neden gastronomi? Neden şef? Şimdi ben şimdi bana bu arada çok mesaj geldiği için biraz böyle geniş bahsedeceğim bu konuda. Tabii Yani ki. gastronomi okuyayım mı diyorlar. Günümüzün yılında hani gastronomiyi biraz daha böyle yavaşlatmamız gerekiyor bizim. Çünkü ben ilk gastronomi tercih ettiğimde 3 tane sayılı üniversitede vardı. Bölümler çok iyiydi ve her mezun bir karşılık buluyordu. Çünkü aslında yıllarca o alaylı sistemde gelen aşçılara gastronomi bir dur dedi. Hani ama şöyle, benim okulumu seçmemdeki sebeplerden bir tanesi de o alaylıyı da yanına al. Bu teknik bilgiyle birleştir. Gastronomiyi bu Türkiye'de bir yere getirdi aslında. Yani bu sebeple ben ilk mezunlardan olduğum için de çok mutluyum. O yüzden de hala evet okusunlar ama nasıl diyeyim, biraz da araştırarak iyisini okusunlar derdindeyim. Çünkü artık affedersiniz, apartman dairesinde üniversiteler var yani, nefret ediyorum bundan. Hani gitme kardeşim, ev mutfağında da gastronomi okudum deme. Bunu okuman lazım, gezmen lazım, görmen lazım, yemen lazım, içmen, her şeyini yapman lazım. Bu sebeple de gastronomi benim keşif için hiç bitmeyecek, aslında tam sorunun cevabı bu. Hiç bitmeyecek bir alan gibi geldi. Ben çok çabuk sıkılırım. Maymun iştahlının tekiyim. Yani ben şimdi dansa başlayayım. 2 iyi yapabildiğimi fark edeyim. Her gün gitmem. Gitmem yani. Mümkünatı yok. Benim bir Allah'ım, ben iyi yapıyorum onu benim için. Ve bitmiştir. Ama şimdi gastronomi hiç öyle bir şey değil. Libiderya deniz. İçmesi ayrı, yemesi ayrı, tekniği ayrı, teorisi ayrı. Bugün anneanneyle babaannenin yaptığı aynı yemeğin lezzeti, yıllarca aynı köyde yetişmiş 2 anneanne ve babaannenin yaptığı yemeklerin tadı bile farklı oluyorsa, bu suyun 3 dakika kaynaması bak nelere kadirdir'i aslında okumakla öğrenebileceğimi fark ettim. Sonra da gastronomi okumak istememin sebebi de, ya kardeşim bu elma duruyor, bu elma kararıyor. Bu elma karardığı zaman tadı daha tatlı oluyor. Neden? Ni merak ettiğim zaman işte Maillard reaksiyonu dediğimiz olay. Ekmeğin kızarması neden? Hani bu ekmek kızarıyor evet de neden? Ya da alkol haram 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 evet ama nimet dediğimiz ekmek mayalandığında alkol üretiyor. Kesinlikle. Bilimsel olarak öğrendiğimde dedim ki bak işte budur deyip de, yani ya da pirinçler konusunu ben okulda 3 hafta işleyince dedim ki bu sadece bir bildiğin tereyağlı pilav değilmiş be kardeşimi. Göre göre öğrenmek istediğim için aslında bu bölümü seçtim ki çok mutluyum. Hala öğreneceğim milyonlarca şey var. Hala öğrenmek istediğim binlerce şey var. Böyle hatta hayalimde bir 35 yaşına kadar gezip yiyip içip sonra da 35'imde para kazanma algısını ortadan kaldırdığım bir dönemde böyle insanlar deneyim katacak bir yer yapmak. Yani 10 kişi gelsin günde ama geldiklerinde ben de 3 saat vakit geçirsinler ve desinler ki ya çok keyifliydi. Sohbeti bile değil, sadece yediği yemeği, yani kafasını kaldıramasın o tabaktan istiyorum. Bunun için de biraz daha fazla gezmem ve yemem lazım. Evet. Şu anki kazancımı da, kendime yaptığım yatırımı da bunu harcıyorum aslında. Daha fazla gez, daha fazla ye, daha fazla üret. Aslında mesela çok fazla oyuncu misafirimiz oluyor. Onlar da nasıl kendilerine yatırım yapıyorlarsa sen de aslında kendine yatırım yapıyorsun. Kesinlikle öyle. Yani orada sürekli bir dağarcığını genişletiyorsun. Ona benzer bir hikayem var. Onu sana söylemek isterim. Özellikle bir şef bulmuşken. Bir de hani düşünen hem alaylı hem eğitimli bir şef bulmuşken. Ben 18 yaşında işte Amerika'ya, üniversiteye gittiğimde kendime şöyle bir karar vermiştim. Hani kendi başıma da gideyim restoranlarda deneyimleyeyim. Hani böyle illa yanımda birileri olmak zorunda değil. Kesinlikle. Hani böyle her hafta sonu bir tane işte mutfak seçip orada sevdiğim, beğendiğim, gitmek istediğim restorana gidiyordum. Neyse işte bunu işte Los Angeles'ından tut Tokyo'suna kadar hani yapabilme fırsatım oldu bu yaşıma kadar. Bir tane yer beni o kadar etkiledi ki yani her gittiğimde bir daha gitmeye çalışırım. O da New York'ta Aquavit diye bir yer. Yeni Amerika'dan reddedim. O yüzden aşırı sinirliyim. Bunu anlatmanız çok moralimi bozdu. Evet, inşallah bir gün birlikte gideriz yani. İnşallah. Orada ya inanır mısın Tahsin, şu beni çok etkiledi. Şimdi
Norveç mutfağı, balık bazlı mutfak, kadın şef, pastry ne oluyor? Pastane çıkışlı. Kadın pastane çıkışlı olmasını balık mutfaklı, balık bazlı bir mutfağa yorumlayarak katmış. Yani aslında bir pastacı, pastane çıkışlı birisi balık bazlı bir mutfağa almış ve yepyeni bir şekilde yorumlamış. Görseli çok uçmuştur. Yani görseli uçuktu ve böyle hani oradaki o ideolojik farklılık, ideolojik evrimleşme beni çok etkilemişti. Yoksa çok daha güzel yemekler yedim. Yani Mutlaka. Türkiye'de çok güzel Karadeniz mutfaklarına gittim. Çok güzel ne bileyim suşiler yedim. Ama oranın o ideolojik farklılığı benim çok hoşuma gitmişti. Çok keyifli. Ya Evet. İşte deneyim. Yani kesinlikle oradaki yemeğinizden ziyade aslında aldığınız işte yine dediğim gibi oradaki o ambiyans, o hikaye ya da ne diyeyim hani o zaten sizi etkileyen bir şey. Biz Japonya'ya gittik yani yakın bir tarihte Japonya'ya gittim arkadaşımla. Ya alelade bir gün dedik ki biz buraya geldik 3. günümüz bir sushi yemedik. Yani biraz da böyle dedim ki ne oluyor falan. Alelade internete yazdık sushi. Kendi yakınımıza yani o kaldığım konakladığımız yere yakın 3 sokak ötede bir yere gittik ve inanılmaz iyiydi. Yani alelade bir yer ya. Ayakta yemek yiyorsunuz. 2 kişi var karşınızda. Fotoğraf, video çekmeniz kesinlikle yasak. Yani sipariş vermek yani şimdi biz alışmışız oturduğumuz gibi sipariş vermeye ve biriyle hizmet almaya alışmışız ya. Ben bundan istiyorum. Böyle yaptı bir dur. Ne oluyor dedi ya. Önce dedi suyunu alacaksın, çayını içeceksin. Tabii bunları kendince anlatıyor ama yani hani ben azarlandım ama o kadar garibime gitti ve o kadar keyifli yemeğim. 3 gün peş peşe oraya gittim. Ve o kadar iyiydi gibi bir süreç. Yani hani her yerinde bir şey öğrenebiliyorsunuz. O yüzden de Dönen tabaklar var mıydı orada? oraya da gittim. O biraz bence bizim Türkiye'deki popülerlikle birlikte kaybolan lezzet var ya böyle gülerek yemek yapmaya dönen sisteme dönmüş orası. Hani o yüzden hani pek sevmedim. Daha loş yerler her yerde olduğu gibi. Bugün Antep'e ara sokakta bir kebapçıya gitseniz daha çok keyif alırsınız ya. Onun gibiydi. Yani ara sokaktaki yerlerden çok daha büyük keyif aldım. Böyle çok övülen yerlere de gittim. O meşhur o pankekleri falan var ya. O bir tane kekleri var böyle bıngıl bıngıl oynuyor bir şey Japon basıyoruz. pankeki, evet. İnanılmaz kötü bir şey. Yumurta kokusundan yenmiyor. Yani rezalet. Yani bir insanın bunu bu kadar markalaştırıp da PR'ını yapıp kuyruk vardı biz gitmişiz hala. 10 yıl önce meşhur oldu. Evet. 10 yıl gittik yine kuyruk vardı ve çok kötüydü. Yemezsiniz mesela yumurta kokusundan ama bir şekilde hani iyisi mi var? İnanılmaz var. Ya dediğim gibi biraz da popüleri de göz ardı etmek lazım seyahatte. Böyle sırt Bence çantanı de. alacaksın. Sokak sokak gezeceksin. Gözüne bu mu takıldı git ya. Ya da Bence de. yedim şu ismi ne? Ceyhun hatırlıyor musun ismini? Şu döndüre Çukurlar. döndüre yaptıkları var ya yuvarlak. Şöyle yuvarlak He, şeyler. yuvarlak Evet. çukurların içinde. Adını İnanılmaz. asla Mochi değil değil mi? Yok. mochi değil yok. Yok, Tuzlu yok. içinde ahtapot var. Adını unuttum. Kaç saat? 1 saat 15 dakika falan kuyruk bekledik. Birinci dişi ısırdım. Yok geçmiyor boğazımdan. Hamur hamur içi yani hani ama bir sokak arasına girdik. Orada yine o meşhur bir pankekçiye gitmiştik. Oradan çıkıp da dönerken istiridye yedik. İnanılmaz iyiydi ekmeğiyle sosuyla falan. Yani hani o yüzden dediğim gibi nerede neyin karşınıza geleceği belli olmuyor. Belli olmuyor. Telefona bağlı kalıp da meşhur diye selfie çekilmeye, seyahat etmeye çok karşıyım. Kesinlikle. O sebeple de gittiğim çoğu yerden de böyle alelade girdiğim yerlerde çok mutlu oldum. Çok da şey kattı. Daha da böyle gezeceğim büyük bir ihtimalle bir 10 sene daha. Tabii. Ya çok insana çok şey katıyor. 2020'de bir tane influencer'la tanışmıştım. O da Los Angeles'ı çok seven, Los Angeles'a birkaç kere gitmiş birisi. Ben dedim ki ben Los Angeles'ta işte yaşadım işte şu zaman, şu kadar zaman falan diye böyle işte 2-3 yıl yaşadığımı söyledim. Sonra kız bana hemen şeyi sordu. Şuraya gittin mi? Catch LA diye bir yer. Ben dedim ki yok oraya gitmedim ben. O da sonra inanmadı. Salladığımı zannetti. Ben de dedim ki yani sonrasında anlatıyordum. Catch LA çok böyle turistik bir yer. Ve hani böyle inanılmaz aslında yemekleri, kokteylleri olan bir yer de değil. Yani ben daha çok böyle işte Michelin bir yıldız olsun. Kimsenin bilmediği bir yer olsun ama böyle oradaki lokal insanlar bilsin. Hep onları araştırıp gidiyordum. Sonra neyse ona birkaç tane böyle anekdot verdim falan. Ha dedi tamam bu Los Angeles'a gitmiş. Sonra çok yakın arkadaş olduk. Yani halen onun şakasını yaparız böyle. Harika. Ama o mesela tam şeydir. Turistlerin beğendiği işte böyle çok duyulan, popüler olan yerlere gitmeyi seven birisi. Ben de tam tersi. Aquavit'i bilmez turistler çok New York'taki yeri. Japonya'da karaoke akşamı yapmıştık Japonlarla. Orada bir konferans için oradaydım. Sonrasında işte Atsushi adlı bizim rehberimiz işte bize bir rehber atıyorlardı genç böyle üniversitede.
tradisyonel, konvansiyonel bir Japon yerine götüreceğim dedi. Böyle Tokyo'nun dışına çıkardı. 2 katlı böyle ahşap bir yere gittik. Ben de çok severim böyle yeni bir şey deneyimlemeyi falan. Biraz fazla seviyorum. Orada garsona şey demiştim. Sake'nin yanında bana en ilginç şeyini getir demiştim. Ne ilginç gelecekse bana onu getir. Yani bana bir bak, hani analiz et, ona getir. Sonra böyle bir tane kase geldi. İçi simsiyah, böyle petrol siyahımsı, böyle çok böyle şeydi de, İşte akışkan değildi yani, böyle hani kımıl kımıl. hafif kıvıl şeydi, böyle garip bir şeydi. Sonra bir çatal aldım, işte şey aldım, o çubuklardan aldım. Ya dedim ben bunu hatırlıyorum, nereden hatırlıyorum? Sonra döndüm garsona, ya bu mürekkep balığı mı dedim. Çünkü hep bir mürekkep yalıyoruz ya küçükken. Sonra evet dedi, nereden bildin? Ya biz küçükken Türkiye'de mürekkep yalarız dedim falan böyle. Sonrasında şey olmuştu yani, o keşif yanı da var bence. Fuji'ye gittim. En yakın gidebileceğimiz merkezine gittik bu arada. Hani şeyde bakıyorum, aşırı kültürleri var. Yani böyle sakinler, bir koşuşturmaca yok. Yani bir zengin yavaşlığı diye bir şey vardır ya böyle. Japonya bunu böyle yaşıyor. Zengin yavaşlığında hani aheste, hiç o, bence zaten o matcha'yı falan sevmelerinin sebebi de o. Hani latte makineden çıkıyor, bir saat karıştırıyor böyle keyifliler. Yani bunu çok keyif alarak yapıyorlar. Bir de zaten mutfağının derinliğinde de bu var galiba. Hani bilmem kaç çeşit teknikleri var. Yani bir kadının regl dönemine göre bile kesme teknikleri var. Yani o yüzden bir çocuğa bir yemek yaptıklarında ona göre, yani havucu böyle 20 çeşit farklı şekilde kesip doğrayabiliyorlar. Küp doğradıkları için kenarlarını törpülüyorlar. Saygısızlık oluyor. Üst zümre yöneticilere yaptıkları yemekte onun sivrik tarafları saygısızlık algılandığı için üst zümre yapıp onu törpüleyerek yemek yapıyorlar falan. Yani o yüzden zaten uzun süre gitmek istiyordum. Bir 10 günlük seyahat ettim ama mümkünatı yok, onun karşılığını alamadım zaten. Daha gezilebilecek bir sürü yeri var. Bir daha böyle bir yazın, ya seneye yaza doğru böyle bir daha bir gitmek istiyorum açıkçası o tarafa. Bakalım. Ben de hep aynısını düşünüyorum. Peki en çok böyle sevdiğin, yapmak da olabilir, yemek de olabilir, mutfak? Türk. Abartmayacağım. Bunun da arkasındayım. Ben hala risottonun bizden çıktığını düşünüyorum. Hani gibi. Yani Risottonun Anadolu şeyini biliyor musun? Hani coğrafi kökenini biliyor musun? lapalaş, ya ben ilk seyahatnamelerde lapalaştırılmış pilav diye yazdığını biliyorum. Ama sonrasında işte İtalya olayında işte Danilo Şef'le bunu biraz tartıştık vesaire ama onlar da onu savunuyor falan. Ama Yine çok, İtalya'dan mı acaba? yani Biliyor bilmiyorum musun? hani, çok açıkçası içine girmedim. Hani çok şey yapmadım ama hani bugün bir yerde konuşsam hala bizim olduğuna inanırım, savunurum. Çünkü bire bir buçuk diye bir şey yoktu annelerimiz yemek yaparken. Ve bunun lapalaştırılmış pilavı severek yedikleri ve hatta bunun bir tık üstüne çıktığında da lapa diye yedikleri yemek çeşitlerimiz var. Bu seyahatnamelerde yazıyor. Ve yıllar öncesinde yazıyor. Yani aslında İtalya mutfağı diye bir şey yokken yazıyor. Ben de bunu savunuyorum, savunacağım yani. Hani çünkü Libi Derya Deniz. Bizim tek derdimiz yazmamak. Biz Kesinlikle. umurumuzda değil. Biz yazmayı Biz sevmiyoruz. bilgi benciliyiz. Yani hani bundan biraz sıyrılsak nerelere gider? Yani ben ilk gastronomi tarihini ya da gastronomi mutfağını Türkiye'deki dünya sıralamasına sokan Deniz Gürsoy'dan ders alma şansına nail oldum diyeyim bölümümde. Gastronomi tarihini ondan öğrendim. Çok keyifli bir dersti ve yıllardır Türk mutfağı var. 1600 tarifin olduğu bir kitap yazılıp o sıralamaya sokulması gereken kitabı yıllar sonra Deniz Gürsoy yazıyor. Neden öncesinde mutfağa giren adam mı yoktu bizim memlekette? Neden yapmadınız be kardeşim? Demezler mi adama? Sonra bakıyorum, kebap yapıyoruz. Üstüne gülerek cheddar peyniri döküyoruz. Sonra işte Araplar geliyor diye de paraya para demiyoruz ve bunun gastronomi olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Beni aşırı rahatsız ediyor. Kesinlikle. Et tokatlıyoruz. New York'a gidiyoruz. Bonfilenin üstüne altın koyuyoruz diye para kazandığımız için, popüler bir kölesi olduğumuz için mutlu oluyoruz. Bu böyle devam ettikçe olmaz. Ve şuna da çok katılıyorum. Yurt dışında kasap olarak et bazlı bir mutfak olarak biliniyor Türkiye. Hiç alakası yok yani. Sen de biliyorsun, inanılmaz vejeteryan, vegan opsiyonları olan, sebze bazlı muazzam Mücver. bir mücver, inanılmaz bir şey. Mücver yani tekniktir. Yani zaten insanlar mücveri yemek olarak bakıyor ama mücver bir tekniktir. Mücver yani bir bitkinin, yani sebzenin, özellikle kök sebzelerin çoğunlukla da kullanılabileceği, rendeden sonra yumurta ve unun içine girip de derin yağda, yani deep fry dedikleri o tekniğin derin yağda kızartma olan tekniktir. Ya da mesela bizde şey vardır, tavadan tavaya geçen lezzet diye şey var. Bakın bu hiçbir yerde yoktur mesela. Ben MasterChef'te ilk defa bunu yapmıştım. Bilir misiniz bilmem, köy evlerinde kızartmanın yapıldığı,
gibi simsiyah yani kararan bir tava vardır. Soba üzerinde kuzinede Şehirde de var hala. gibi. Benim çoğu arkadaşım annesi hala hani kızartma tavası diye bir şey var yani. Vardır Simsiyah. ve hani o çok yıkanmaz çünkü yıkandıkça lezzeti gittiği Lezzet, düşünün evet. ki o bir önceki biber kızartması tadı patateste vardır. Yani Evet, ben evet, mesela doğru söylüyorsun. MasterChef'te ilk katıldığım sezonda tabak yapabilmek için şeflere arka tarafta o lezzeti yakalamak için bir hafta boyunca şey kızarttım. Arkada kızarttırdım biber, aynı tavada biber, patates, ve tavayı yıkattırmadım. Yani içini tabii ki de yıkıyorsun. Tabii ki. Ama o genel bir su geçmekle bir ciflemek ayrı, bir su geçmek ayrı. Hani bir su geçirdim ve tavayı bıraktım. Sonra ben onun içerisinde karnabahar kızartıp püresini yaptım. İnanılmaz lezzetli bir şey oluyor. Yani yemek bir süreçtir, yemek yaşanmışlıktır. Aynen. Yani hep bunu söylüyorum. Ailem mesela bizde süt muhallebisi vardır. Tatlıdır ama üzerine tereyağı yakılıp yenir. Ben onu yarışmada yaptığımda ve bunu insanlar bilmediği şok olmuştum. Yani dedim hani nasıl ya? Çünkü bir kültürdür. Ben hep onu diyorum yani ailenizdeki şeyi yansıtın. Yani bir misafir ağırlıyorsun soğan çorbası yapmayın kardeşim. Aynen. Anneannenizin çorbasını yapın. Yani Aynen. tamam mı? Evet en havalısı konseme okey tavlayacaksın. Olacak düşecek ama dert o değil. Yani önce bir kendinden bir şey ver ya. Bir deneyin. Çünkü bu böyle paylaşılıyor ya. Tabii. Bundan uzaklaştıkça da böyle hoş gelmiyor bana ne bileyim ya. Bir farklı geliyor. Tabii. Ben çok inanan birisiyim. Kendi hayatımda da bunu uyguladım. Hep de misafirlerimle bunu da konuşurum. İnsanın geçmişine bakıp geleceğe projekte etmesi, yansıtması lazım. Hani o köklenme Kesinlikle. olayı çok önemli. Hani köklerini bulamayınca dalların da çıkmıyor. Orada da mesela gastronomide de yani işte mutfakta da onu görüyorsun. İşte neler var ya. Mesela sana ironik bir örnek vereyim. Şimdi Anadolu olarak biz kinoayı ilk Türkiye'ye getirip sunan firmayız. Ama kinoanın bulgurdan herhangi bir farkı yok. Ya bulgurun besin değeri bazı yanlarıyla kinoadan çok daha fazla. Ama kinoa deyince insanlar satın alıyordu. Şimdi böyle Anadolu'ya işte bir hani sitayişle bahsetme, orayı da övgüyle bahsetme Anadolu mutfağıyla olmaya başladı. O bence çok yeni ve ilginç bir döneme giriyoruz. Yani bence bunu da işte biraz böyle harmana gerek var. Yani bizim yöresel anneanneye babaanneye de biraz hani işte o kinoa da var be kardeşimi görmeli. Biz de ya yöreselde de çok güzel şeyler varı bulup birleştirmeli. Yani sentez yani aslında kulaktan kulağa dediğimiz şeyin yaşanmış hali bu. Evet, Yani bunu teknikleştirmeliyiz, duyurmalıyız, yapmalıyız. Ama kaçıp da ya işte bizde de hata şöyle böyle diyeceksin. Ya gerçi ortaklığımı bitirdim ama hani ben de gittim burger dükkanı açtım. Git bir yöresel bir yer açsana ama bir de yapamıyorsun. Bir de ekonomik kısmı var bunun. Ekonomik kısmı da yani var. sen pasif gelir dediğin şeyi elde edebilmek için maalesef popülizmin kölesi bir noktada oluyorsun. Olmak Hani bakma zorundasın. beylik konuşup az önceki kişileri eleştiriyorum falan ama biz de aynısını yapıyoruz. Çünkü bu karşılığını buluyor. Belki bu ucuz. Belki insanlar bunu yiyebiliyor. Yani hep lafı bana çok nasıl diyeyim doğru bulduğum laflardan bir tanesidir. Hep derlerdi. Eğer lüks bir arabaya binmek istiyorsan otobüsle binen insanlara hizmet et. Yani onlara bir şey sun. Eğer otobüse binmek istiyorsan lüks insanlara hizmet et. Yani hani lüks arabaya binen insana hizmet et diye bir laf duymuştum. Aşırı doğru. Bugün Michelin restoranda çalışan kişi evine otobüsle dönüyor. Ama bugün tavuk döner satan kişi akşam BMW'sine biniyor ve evine gidiyor gibi bir durum var. Hani o yüzden de biraz bunun ticaretini sağlayıp buradan net para kazanıyorum dedikten sonra bir şeyler yapılmalı. İşte o yüzden diyorum ya ben bir şeyleri başarayım, paramı kazanayım, diyeyim ki tamam bundan sonrası hobi. O zaman işte 35'imde Anadolu'yu böyle buram buram hissedecekleri, deneyim kazanacakları bir yer açacak. Çok güzel olur ya. İnşallah bakalım. Bizim mesela anne tarafı Yörük. Ondan hani Alaf'ı çok beğenmiştim. Alaf çok güzel iş çıkaran bir yer. Çok keyifli. Ama senin dediğine şunu söylemek istiyorum. Şimdi kendi hayatımda, kendi yaptıklarımda işte sürekli bir girişimci olarak bir de kendi yatırımını işte aileden alan, hani kendi özgürlüğü olan bir girişimci olarak hep ben şunu fark ettim. Ben daha çok hayallerimin peşinden koşan, böyle inandığım vizyonuma uygun şeyleri yaptım. Ama sonra Tahsin neyi fark ettim biliyor musun? Onu dengelemek lazım abi. Kesinlikle. Mesela Anadolu'dan kazandım kazanmasını ama mesela herhangi bir başka bir konvansiyonel sektörden kazandığım kadar kazanmadım. Onu mesela dengeye sağladığımda bir yerden para kazandığımı biliyorum. Bir yerden hayallerimi destekliyorum. O dengeyi sağladığımda her zaman daha mutlu olduğumu fark ettim. Kesinlikle katılıyorum buna. Her hobili iş olmak zorunda değil. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani hani bazen bu her
dönemde bu böyle. Bence taş devrinde de bu böyleydi. Yani hani bir şekilde avlanmalı. Akşam bir şeyini yapmalı. Sonra git keyfe keder. Sabahtan akşama kadar yaprakla geziyor musun? Nereye gidiyorsun? Denizine mi giriyorsun? Hani gibiydi. O yaşam faaliyetlerini yerine getirip sorumluluklarını aldıktan sonra ki kısım daha keyifli oluyor. Yani Kesinlikle. daha verimli oluyorsunuz. Yüzünüz daha çok gülüyor. Sabah yataktan daha keyifli kalkıyorsunuz. Ama işte bizim bu düzenin aslında çalışma karşılığı mutsuz insanlar büyüyor ya. O beni aşırı rahatsız ediyor. Yani hani herkes sabah erkenden kalkıyor. Zorunlu olduğu için işe gidiyor. Zorunlu olduğu için çalışıyor ve 9'da evine dönmek zorunda olduğu için de post gibi düşüyor ve ama şunu da keyifli yapamaz hale geldiler. Yani çocuklarını alıp da hafta sonu gidip de rahat bir keyifli hafta sonu geçiremez hale geldiler. Buna çok tepki göstermek istiyorum ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Keşke hepsine müdahale olabilsek ama doğrusu da yok. Diyemem ki şöyle yapın böyle oluyor. Mesela sosyal medya kapalı, Instagram şu an mesela hani. Ben geçen şey yaptım. İşte bilmem kaç günde kapalı diye yazdım. Bir sayfa haber yapmış. İşte 6 milyon TL mi 6 milyar TL mi ne bir zararda bulunmuş falan bilmem kaç kişi. Ya o kadar büyük bir havuz ki ve hayatımın o kadar temelinde ki. SMA'lı hastalar canlı yayın yaparak belki hastalıktan kurtuluyor. Tabii ki. Bugün evinde emekçi kadın mum yaparak çocuğunun belki de okul açlığını çıkartıyor. Sokak işlek bir caddede olmayan adam dükkanının gelgelini oradan yapabiliyor. Kebapçısı da para kazanıyor. Influencer'ı da para kazanıyor. Ve nedense hedef influencer gözüküyor. Ya bir kardeşim yap. İnternet sadece bana mı? Telefon sadece bana mı? Sen de zaten gidip de en iyi telefonu alıyorsun. Bir statü oldu çünkü bizim Tabii için ki, bu. tabii ki. Var elinde bütün imkanın, kalk çek. İşte öyle bir şey değil bu. Yani bir kitleye ulaşmak zorundasınız, bir şey sunmak zorundasınız. İyi kötü, doğru yanlış bir kitleye hitap etmek zorundasınız. Bunu düzenli yapınca zaten hangi sektörde yaparsanız yapın başarıyı elde edersiniz. İstikrar bence görülmemiş başarının en büyük temeli. Yanlış da olsa, doğru da olsa yap, bir gün karşını bulacaktır. Biz vazgeçiyoruz. Biz istiyoruz ki 3 gün sonra parayı bulalım. Oldu. 3 gün sonra olmuyor. Ben 12 yaşından beri yırtınıyorum. Niye? Mesela atıyor 30 kişilik bir dükkan açıyor küçük. Bakıyor doluyor, kapıda kuyruk var. Kalsın. Evet. Öyle kalsın. Hemen Aynen. yan dükkanı alma. Aynen. Alma kardeşim. Al ama 3 sene o kuyruk varsa 3 sene sonra al. Ya aynı Evet. nişliği git bir başka lokasyonda yakala. aynen. Orada sıra beklemeyin, oraya gitsin. Aynen. Orada da sıra beklesin ya da. Bazen bir şeyleri beklemek güzel bir şey. Biz zaten bunu yapmıyoruz. Ben Evet. hayatı ne kadar hızlı yaşadığımı bu senemde fark ettim. Koştur. Nereye yetişiyorum ya? Allah öyle de öleceğim, böyle de öleceğim. Dünyayı biz mi kurtaracağız? Bir de yani hani hiçbir şey bana daha güzel gelmiyor. Daha çok yoruluyor. Kesinlikle. Yürürken bile daha hızlı adım atıyorum. Nefes nefese hareket ediyorum. Yemek yaparken çabucak bitmesin. Bazı şeyleri de beklesin, ne yapayım? Ben de Kesinlikle. bekleyeyim. Çünkü bekledikçe daha güzel oluyor. Çabuk elde ettiğiniz zaman da keyifli bir şey değil yani. Kesinlikle. O yüzden yaşadığım şekilden de şeyden de mutluyum. Bilmiyorum. O konu bu muydu bilmiyorum ama Evet yani. özet bu muydu Nereye bilmiyorum. geldiyse. Nereye geldiyse artık böyle Mutfakla yani. hayat el ele. Peki biraz önce bahsederken konuştuk. İşte hamburgerci Kurtköy'deydi sanırım değil mi? Kurtköy'de bir de Kocaeli'yi açmıştık. Neden ortaklığını bitirdin? Dost kazığı. Yani inanır mısınız hiç şaşırtmaya. Dünya kazık. Yıllarca boyutu ve bıraktığı hasarı büyüyen bir kazık. Yani artık böyle ihanet de demeyeyim de yaşadıkça bazı şeylere şaşırmaktan vazgeçtim. Yani bu insan bunu bana yapar mı? Ben bunu hak etmiyorum tribinden çıktım artık. Herkes her şeyi yapabilir kafasındayım ama ne yazık ki üzülmeyi engelleyemiyorum. Çok üzülüyorum. Ve 3 yıldır, 4 yıldır belki de yediğim içtiğim ayrı gitmeyen insanlar tarafından suistimal edildiğini öğrendim. Yani bu yine kalbimi karartmak istemiyorum asla. Onun da belki kendi hayatının ona getirileriyle birlikte yaşamış ve öğrenmişlikleri ve bu sebeple bunları bana yaşatmasının bir sebebi belki kendi metninde vardır. Şu an o kadar üzüldüğüm için gram ilgilenmiyorum. Ama bir noktada içimde de anlamlandırıyorum. Ama çok üzüldüm. Yani hani kullanılmışlık hissi çok kötü bir his. Kötü bir his. Evet, her şeyi böyle ayıya dayı deme, her şey iyi giderken o şeyin içinde konforlu alanda mutlu olma beni çok rahatsız etti. Ve acaba mı dedim, bazen insan hayatında oluyor ya böyle yastığı kafanıza koyduğunuzda acaba bu böyle midir ya diyorsunuz ama sonra hemen hurafe ama hiç düşünmeyeyim kötü, kalbini karartma Tahsin dediğim her şeyle yüzleştiğim bir son 3 ayım falandı şu dönem. O yüzden de psikolojik olarak hani her şeyden elim ayağımı çekmek istediğim, insan içine çıkmak istemediğim bir dönemdi. Ama sonra dedim ki insanoğlu başına bunlar gelebilir.
Ve eminim ki bana bunu yaşattığı için daha mutlu bir hayat asla yaşamayacaklar. Tabii ki de. Elbet karma dediğimiz şey beni çok yakın bir zamanda bulduğunu bildiğim için onları da illaki bulacaktır. Kimseye ahım, aman böyle olsun, aman şöyle olsun diyebileceğim bir kötü sözüm yok. Çünkü kötülük geldikçe iyi düşünmeyi öğrendim. Elbet düzen değişir, kötüler de iyileşir diye düşünüyorum. Yani Allah öncelikle onların içine iyi kalpli olmayı nasip etsin. Yani başka diyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü para kazanılır. Tabii ki de. Yani şöhret elde edilir, ün gider. Saman alevi dediğimiz şey, yani bu baktığınızda bize tanınmışlık diyorlar ama saman alevi. Yarışma hala devam ediyor ve birileri popüler oldukça insanlar bizi unutacak. Önemli olan bu olduğumuz süreçte kalıcı bir şeyler yapabilmek. Bunun için çabalıyordum. Hep de hatta burger markasında hani aynı kalitede, aynı lezzette devam ediyorlar bu arada. Asla o çatıya hiçbir şey söylemiyorum. Ben kişiyle bağlı anlaşmazlıklar yaşadığım için ortaklığımı çektim. Bir de bazen işte o emeklemeden yürümeye geçtiğimiz dönem var ya, desteği bırakıp da yürüyebildi. Daha keyifli olduğunu büyüdükçe öğreniyorsunuz ya. Belki de öyle bir şey oldu. Emekliyordum. Dedim ki sen bir dur dedim ve artık yürümeyi öğrendim. Allah onu korksunlar benden yani şu saatten sonrası. Çünkü dibin daha dibi yok. Düşmeyi de öğrenmekten kalkamayacağız. O yüzden de kalktım. Dostuma düşmanıma da selam olsun. Ne diyeyim yani, o yüzden. Bir de önemli olan kalkmak ya. Kalkınca çünkü artık eski Tahsin olmadığın için aynı hataları yapma olasılığın bayağı azalıyor. Evet. O zaman da mesela ama dediğin gibi o kişi kesinlikle bir türlü çıkıyor. Yani oradan böyle mesela o sağlıklı parayı kazanamıyor. Ya da ya ben buna işte Tahsin'e şu kadar çaktım diye düşünüyor ama o çaktığı para ondan fazlasıyla alınıyor bir türlü. İşte bilmiyorlar ki bunları yaparken aslında parayı üzülme dönemim bitti benim. Çünkü para gerçekten çalışınca kazanılır. Ya havyar yemem de giderim, tereyağlı ekmek yerim, derdim mi? Bir şekilde karnımı doyururum ki ben yaşam kalitesi olarak tavuk dönerle hayatımı idame edebilecek bir adamım. O kadar severim tavuk döneri. Daha hobilerim arasında et döner girmedi mesela. Hani 3 yıldır bir şekilde tanınıyorum ama o kısma daha gelemedi. Ama bir noktada paraya üzülmüyorum. Sadece şunlar beni çok üzüyor işte hayatımda. Keşke güvenmese, yani keşke demek çok iğrenç bir şey ya. İğrenç bir şey ya tabii. Bunu dememek istiyorum. Demeyeyim diyorum ama bir noktada ya ulan bir aç da gözünü ya. Orada bir de Tahsin, ben onu düşünmüştüm hep. Benim de böyle yaşadığım bazı iletişimler olmuştu kendi yöneticilerimde. Sonra şunu düşündüm. Ya odadaki en güçlü insan olarak ben buna izin veriyorsam o zaman bu sıkıntı bendedir. Yani bir paternim var. O paterni fark ettikten sonra onu kırmıştım. Ya bunun aynısı daha soft, daha yumuşak bir konu olacak ama ilişkilerde de öyle değil mi? Yani sürekli toksik bir insana gidiyorsan sende bir patern vardır yani. Onu işte kendini kırmalısın ki hayatına yansıyabilsin. O mesela o dersler olmadan da, o deneyimler olmadan da öğrenemiyoruz abi. Ondan hani mesela bence ayağa kalktığın için bu iyi bir deneyim olmuş. Yani oradan öğrenip ilerlemek tecrübeleri lazım. yani çok haklısın, yani kesinlikle bana kattıklarını ders alıp götürdüklerinde gidebilecek şeyler olduğunu kabullenip yoluma devam ettiğim sürece de hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ne yaparım? Bu saatten sonra biriyle bir iş yapacaksam 3 kere düşünürüm. Ki işte hani Kesinlikle. şey gibi düşün, yoğurt, sütten ağzı yanan, ben artık yoğurt da yemiyorum. Yani hani sütten ağzı yanan yoğurda da alerjim olmaya başladı gibi. Laktoz intoleransım var diyebilir miyiz? Ya, dediğim gibi yani bu tür şeyler güçlendiriyor. Ne oldu, yanlış mı söyledim? Yok laktoz intoleransın var diyebilir miyiz dedim de biraz baba şakası oldu ya onun için. Pardon. Ay. Pardon. Üzüldüm şakaya üzüldüm. Özür dilerim ama şakaya üzüldüm şu an. Benle daha neler var da kendimi Evet. saklıyorum Ay, yani ben şimdi bir geçen şey iğrenç bir olmasın. şaka yaptım. Ne yaptım ben Ceyhun geçen? İğrenç bir şaka yaptım. Hatırlamıyorum değil mi? Hangisiydi acaba? Öyle düşünüyorum. Ay, o kadar iğrenç bir şaka yaptım. Bu arada şu yaptığın yoruma çok katılıyorum. O bir oyun olduğu için aslında bazen stratejik düşünmek lazım. Bak çok alakasız bir kulvar gibi gözükecek ama lütfen hani buradaki analojiye dikkat edelim. Çok başarılı bir futbolcu tanıdığımız var. Yanlış kendini sol kanatta oynattığı için ve sol kanatta o dönemde çok iyi oyuncular olduğu için Beşiktaş'tan Kastamonuspor'a transfer olmuş bir futbolcu arkadaşımız. Mesela orada da hep şey der, ben eğer iyi bir menajerim olsaydı ben hani pozisyonumu değiştirip Beşiktaş'ta kalabilirdim der. Aslında bir oyun. Peki bu oyunun MasterChef'in sana kattığı en büyük getiri ne oldu ve ödediğin en büyük bedel?
Ya benim belki de hayal edemeyeceğim bir hayatı bana eriştirdi. Yani evet, şimdi insan, bunda tabii ki de bizim başarımız da var. Ya bunu asla şey yapmıyorum. Hani kendimi de hor görmeyi nefret ederim. Çünkü biraz da insan kendini övmeli ama çünkü her yarışmaya katılan da bir noktaya geldi mi iyi de konuşmak lazım ama bir noktada bir yerden alındı. Hiç bilinmezden bir yere koydu. Ha, bunu iyi yönettik vesaire ama bunun içinde birinin böyle bir şöyle bir ittirmesi gerekiyordu. Onlar da İrem abilerdi. Yani burada ne minnet borcum biter, ne saygım eksilir. Yani ömür boyu İrem abiler, yani Bilgin abi, İrem abi, Acun abi hep başka yerdedir benim için. Hatta ekipte böyle yani yıldım yıkıldım dediğim yerlerde o özgüveni tazeleyen Arda vardır, Ceren vardır. Yani ölürüm onlar için yani. Bugün canım istesinler veririm noktasındadır benim için. Hem bana özgüven kattı hem de yapabileceğimi gösterdiler. Potansiyelimi açtılar. Ya bana bir insan daha ne katabilir ki zaten gibi bir durum var. Götürdüğü şey de özgürlüğüm galiba. Ya ben sokakta üzülemiyorum. Çok kötü bir şey bu. Yani hani ben bunu arkadaşımın annesi öldüğünde çok kötü bir haberle uyandım. Hani bir de çok yakın bir zamanda da ikizini kaybetmişti bu arada. O Oğuz dedim. Yarışmada da bahsetmiştim. Peşine annesinin ölümü, ben aşırı etkilendim. Ve o günün sabahı ben Show TV'ye Şef Kapımda diye bir yeni proje yapacaktım. Onun kıyafet provası vardı ve gitmek zorundaydım. Ve gittim mağazaya gittiğimde suratım 5 karış diye kadının biri döndü böyle yaptı. Bunlar da dedi medya maymunu, bak dedi suratı göt gibi dedi bana. Dümdüz suratıma, özgüvene bak kadındaki. Ne cesaret, gel tövbe şimdi bir şey deme. Döndüm dedim özür dilerim cenazem olduğu için dedim. Yani hani özür dilemek zorunda kaldım üzgün olduğum için. Tövbe haşa. Biri bana dese götümle gülerdim. Hani o kadar çirkin bir şey ki. Ya da arkadaşımla kavga ediyorum mesela. Aşırı moralim bozuk. Gidiyorum markete maydanoz seçeceğim ya. Kendime salata yapacağım kardeşim. Maydanoz alırken bak görüyor musun surata bak. Bakma suratıma. Ablacığım değil mi? Bakılacak suratım yoksa bakma suratıma. Suratında ne gibi. var şimdi? Yani evet bunu biz seçtik. Ama bu psikolojik olarak etkileyen bir şey ya. Yani hani nankörlük mü ediyorum diye bazen düşünüyorum çünkü getirilerinin boyutuna baktığım zaman ama bir noktada da götürüyor. Yani o üzücü. Ya bazen şey diyorum yani hani keşke bu hayatı tanınmadan yaşasam. Olmuyor. Olmuyor. Bir şeyler de getirecekse de götürecek. Bunu da öğrenmek lazım. Ya hayatın öyle bir şeyi var. Yani ne istiyorsan sana veriyor ama karşılığında ne aldığı önemli oluyor ve alıyor yani kesinlikle alıyor. Ben bir de tanınmadan önce daha özgüvenli bir adamdım. Ben şimdi tabağımda kıl çıksın söyleyemem. O hale geldim. Değil mi? Ama bunun götü kalktı diyecekler diye Evet. ben kıl çıksa söylüyorum. Geçen gün ya başıma gelen bir şey. Çorbacı bizim oraya yeni açılmış. İnanılmaz güzel. Birkaç kere gece dönerken gittik. Bak aşırı keyif alıyorum. Ekşimiş sos getirmiş yanında. Ya eğil bükül böyle hani şey var ya garson elini ayağını öpeyim. O moda girdim ki hani beni yanlış anlamasın diye. Ekşimiş. Kadın bir de ben böyle kıvrıldıkça bir de karşımda kibirlenen insan diyor Allah'ım gel de diyorum tövbe yarabbim. Ha bir de böyle yapıyor. Ha kimseden de şikayet gelmedi. Kötü. Ya ben bunu yiyorum, çorba içiyorum, mercimek çorbası. Mercimekten çok un tadı gelir mi bir çorbadan? Olmaması gerekiyor. Bir de çorbacısın sen. Yani çorbayı da iyi yapamıyorsan tövbe haşa ne yapacaksın? Ama o hale getiriyorlar insanı. Ya da mesela Dilara'yla kavga ettim ben Dilara'yla bizim yarışmadan. Alaçatı'ya bir yere gittik. En meşhur yerlerden bir tanesi. Diyeyim ayran içilen bir yer böyle gece. Çok da tatlı 90'lar müzik falan çalıyor sahil kenarında. Ve Varenda mı dedi ismini söylerseniz de umurumda bile değil. İşbirliğim yok bir şeyim yok. Ha, doğru, Hani doğru, çok doğru, tatlı da anladım. bir yer aslında. Atmosfer olarak çok tatlı bir Doğru, yer doğru. ama mezeleri o kadar kötü ki. Yani ebe insan bir insan cacığı da yani ne kadar kötü yapabilir? Yani hıyar, hani affedersin salatalık, yoğurt, bir de tuz atacaksın içine. Evet, değil mi? Karıştırıp vereceksin. Hiç zor bir şey değil. Kuru cacık yapmak isterden süzme yoğurdu tercih ettin mi oluyor zaten. O bile kötüydü. Günü geçmiş can salatalık koymuş. Olmaz. Olmaz ama arkadaşım sen benden kişi başı 5.000 lira para alıyorsan Tabii. olmaz. Yani buna öfke ama dönüp de Dilara orada ya mezeleriniz çok kötü dedi diye garsona bizi rezil ettin deyip kavga ettim ben Dilara'yla. Bu benim özgüvenimi götüren bir şey. Bir story atarken benim eski storylerimi bir izleseniz altı yıkılırsınız burada gülmekte. O kadar ünlü gibi yaşıyormuşum ki ünlü olmadan önce. Tabii. Biri bana bir şey demiş onu ağzımı yaya anlatıyorum. Niye? Yargılama yok. Bir milletin sana güler mi derdi yok. Aman söylediğin yer siyasi bir yere gider mi? Yok. Ceza yer miyim? Yok. İşte ayrıştırır mıyım? Aman hakaret davası açılır. Hiçbir şey yok. Alabildiğine konuş. Şimdi bir kelime kullanacağım. 8 tane özneyi çıkar içinden. Gizli laf sokacağım ya. Özneleri çıkar. Yüklemi yumuşat. Cımcımı ekle. Yapma gözünü seveyim ya. Bir de şeyi de yapamıyorum. Yani sabah 8'de uyanıp kahvemi demleyip de güne güzel uyanamıyorum. Yani olmuyor bu ünlü bir sıraya. Yapabilene helal olsun ama ben yapamıyorum.
Yani maymun gibi kalkıyorum yataktan. Yani ya giyinip geri yatıyorlar. Duş alıp saçını başını yapıp geri yatıyorlar, öyle uyanıyorlar. Böyle kalktım diye. Ya da aksi için benim fizikselim yetkili değil buna, yani yapamıyorum ben gibi bir süreç. Ne bileyim işte, zor. Ve senin gibi böyle dobra dobra birisi için daha da zor olsa gerek bu. İşte annemin dediği şey işte. Annem hep der. Ya gene başına gelecek olan çenenden, ama diyor kazanacağın da çenenden. Hakikaten öyle oldu. Ne gittiyse buradan, ne geldiyse de buradan. Öyle oldu bakalım. İşte o neyi düşünüyorum biliyor musun Tahsin? Orada mesela platformlar ve çalıştığın insanlar sana uyumlu oldu mu sen uçar gidersin. Yani orada böyle hani o uyum lafı çok önemli. Kesinlikle. Yani çiçek bile doğru saksıda büyür dedikleri tam olarak Çok doğru bu. ya. Tahsin öyle bir tabağını söyle ki dünyanın neresinde olursan ol, ne koşullarda olursan ol yaptığında beğeneceğim. Beğeneceksiniz. Bu tabak gastronomik anlamda bakarsam benim yarışmada altın kaşık aldığım tabak derim. Tatlısı, ekşisi, umamisi, hani acısı falan böyle inanılmaz iyi bir tabaktı. Ben yapıp ayrı ayrı böyle şefi sunduktan sonra böyle bir kaşık alıp ağzıma attığımda dedim ki "Üh." Hani ne yapmışını ilk defa dedim. Yani ki kendimi çok eleştirebilen bir adamım. İlk defa dedim ki "Oo, bu tokatlar adamı" dedim. Peşine de şey geldi zaten, altın kaşık, şef dedi bizim buna diyecek lafımız yok demişti tabağa. Ama bu konuda biraz böyle mütevazı olmayayım diyeceğim, ama yani hani size o an o şartlarda ne yapıyorsam yapayım bundan çok keyif alırsınız. Daha iyisini mutlaka yapabilen vardır. Ben görmemişimdir. Yani, ama yani yaptığım her yemekten çok keyif alırsınız. Yani bu salçalı makarna da olur. Yani tereyağında yumurta da olsa, dediğim gibi bambaşka bir işte fine dining bir tabakta olsa lezzeti vardır. Bazen görselden patlıyorum ama işte ne yapayım, o da yine hızlı yaşamaktan. Biraz daha yavaş yaşasam onu oturtturacağım da o da zamanla. O yüzden mütevazı olmayacağım yani. Yaptığım her yemekten çok keyif alırsınız. Hangi şartta olursa olsun. Çünkü lezzetli bir kalbin var. Ben de dört Estağfurullah. gözle bekliyorum o günü. Seve seve. Şahane. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben sizden teşekkür ederim. ayrı. Ben de çok keyif aldım sohbet ederken. Umarım size de yansımıştır. Kendinize iyi bakın. Ha, söyleyeyim mi? Tabii Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Bolca yorum yapmayı. Unutmayın yani, bu kadar çene yorduk. Bunu anlattık. Aynen öyle.